Merhaba arkadaşlar, Developer Reaction kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Kimi dinleyeceğiz bugün? Tabii ki Low Bites dinleyeceğiz. Biliyorsunuz grubun yeni albümüne başlamıştık ve şu an 5. şarkısı olan Dream of King'i dinleyeceğiz. Totalde 7 tane şarkısını dinledik bu albümde. Daha dinlememiz gerekenler var. Çeşitliliği olan harika bir albüm. Bakalım Dream of King şarkısında neler hissedeceğiz? Sözler Asami tarafından yazılmış ve müziği de Miyako yapmış. Çaylar kahveler hazırsa hadi gelin başlayalım bakalım. Ah. Çok özür dilerim. Baştan başlayalım olur mu? Harika bir giriş. Ah. Vah. Wow. Wow. Ah. Pomi'nin basını dinleyin, hırıltısını dinleyin. Az geri aldım, kusura bakmayın lütfen. Çok iyi. Bak. Wow. Wow. Çok özür dilerim. Pomi'nin basını duydunuz. Dikkat etmişsinizdir zaten ama Haruna'yı da dinleyin olur mu? Bambaşka bir dizilim var, ritim var. Lütfen onu da dinleyin. Wow. Vah. Basa bakın. Ah. Çok özür dilerim. Asami'nin ses aralığına da bakın. Muazzam. Wow. Wow.
Sololarımız geliyor. Haruna ne yaptın sen öyle Haruna? Wow. Bakın şimdi Asami'ye. Wow. 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 Çok özür dilerim, bitmeye yaklaştı. Bu kısmı lütfen bir kere daha dinleyelim. Çok fazla detay var. Buradan itibaren bir kere daha dinlemek istiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın lütfen bunun için. Haruna'ya bakın. Wow. Wow. Bami'ye bakın.
Wow! Harika bir iş çıkarmışlar. Yemin ediyorum çok harika bir iş çıkarmış yine grup. Kafalarımızı allak bullak eden bir şarkı daha. Çeşitliliğini seviyoruz dedik. Evet, albümün. Fakat yani Dream of King başka bir boyutta diyebilirim. Kafaları allak bullak eden bir şarkı daha. Famiye mi bakalım? Solo gitarlarımıza mı bakalım? Asami'nin ses aralığına mı bakalım? Vokaline mi bakalım? Haruna'ya mı bakalım? İnanın şaşırdım. Hatta bir kere daha dinlemek istiyorum ama yani sizin için sıkıntı olur. Yoksa ben şimdi kapattıktan sonra zaten dinleyeceğim. Harika bir şarkı dinledim arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Grup büyük bir ihtimal zaman gösterir şu an söyleyeceğim şeyi. Bu parça grubun diskografisinde gerçekten farklı bir yerde olacak. Öyle olacağını düşünüyorum. Bunu zaman gösterecek tabii dediğim gibi. Ama bitirmiş bu şarkı artık aşmış diyebilirim. Öncelikle ritim konusundan başlayalım. Genelde çok yüksek tempolu şarkılar yapıyor grup biliyorsunuz. Bu şarkıda ritmi aşağıya çekmişler. Orta tempolu bir şarkı dinledik ama buna rağmen kesinlikle yavaş hissettirmiyordu. Çünkü burada çok güçlü bir marş yani yürüyüş hissi vardı dikkat ederseniz. Özellikle nakarat kısımları, akılda kalıcılık, o sürekli ileri iten böyle bir marş hissiyatı veriyordu açıkçası. Davul ve gitarlar sanki epik bir ordunun ilerleyişini anlatıyormuş gibi bir rol sergilediler bize. Gitar tarafına baktığımızda Miyako ve Midori yine çok sağlam bir iş çıkarmıştı açıkçası ve e, ritim gitarlarında sıkı palm jogging var ve zaman zaman galloping andıran vuruşlar duyduk diyebilirim. Bu parça e, aslında bu durumda bu parça power metal, klasik power metal enerjisi katıyordu diyebilirim. Kayıtta e, gitarların sağ ve sol kanala net bir şekilde ayrıldığını da duyabilirsiniz. Küçük lead dokunuşlarıyla bir kulaktan diğerine geçerken şarkıda ciddi bir stereo derinlik olduğunu gördük, dinledik. Harika bir şey yapmışlardı. Solo kısmı daha ilginçti çünkü Low Bass'ta biliyorsunuz çok hızlı neoklasik sololar duyabiliyoruz. Ama bu şarkıda çok melodik bir yükseliş tercih edilmişti. Özellikle Miyako'nun duygusal ama o teknik gitar dili burada çok net bir şekilde hissedildi yine. Solo adeta şarkının epik atmosferinin büyümesi için yazılmış diyebilirim. O yüzden bir kere daha başa sarıp bir kere daha dinledim o kısmı. Mükemmel olmuştu. Bass ve davul kısmına gelelim. Fami bastonu burada oldukça kalın ve dolu duyuluyordu açıkçası ve çok fazla melodik koşturma yerine alt frekansı dolduran şarkının kalınlık ve ağır atmosferini destekleyen bir yaklaşımla çaldı. Davul tarafına, bateri tarafına geçtik. Haruna ise o yürüyüşü, temposunu, o yürüyüş temposunu çok iyi taşıdı. Yer yer çift cross kullanımları vardı ama sürekli bir hız göstergesi yapmak yerine daha böyle metodik bir ritim tercih edildi diyebiliriz. Şarkının teması oldukça dikkat çekici. Sözlerde Nil Nehri'nin coşması, çöller, kadim tanrıların e, ayağa kalkması gibi ifadeler geçiyor. Bu da parçaya belirgin bir antik Mısır atmosferi katıyordu diyebiliriz. Bu yüzden şarkı sadece müzikal olarak değil, hikaye olarak da oldukça epik bir dünyaya sahipti diyebiliriz. Hikaye anlatımı olarak da. Tempo karışımı, e, davul çeşitliliği kısacası diğerlerine göre farklı yapı. Yani burada kastettiğim şey diğer şarkılarına göre tamamen farklı bir kalıp, farklı bir yapı üzerinden kurgulanmış, ağır ama güçlü bir şarkı dinledik şu an. Dediğim gibi bunu zaman gösterecek ama bu şarkının ben dediğim gibi grubun diskografisinde farklı bir yerde olacağını düşünüyorum. Şimdiden söyleyeyim. Daha dinlemediklerimiz var. Yani 5 tane, 7 olmuştu. 5 tane falan kaldı. Ama şu ana kadarkilerin içerisinde Reaper's Lullaby ile bu baya üst seviye olacağını düşünüyorum grubun diskografisinde. Vokal tarafına geldik. Asami'ye ben bayılıyorum zaten. Asami'nin o ses aralıklarına, vokal tonuna, şarkıya göre sesini ayarlamasına bayılıyorum. Yine burada da harika bir Asami performansı dinledik. Daha tiyatral, özellikle nakaratta kullandığı o majestik ton şarkının Dream of King yani kralın rüyası temasına mükemmel uymuştu. Şarkının tamamında olağanüstü dediğim gibi bir vokal sergiledi Asami diyebiliriz. Özellikle nakaratta kullandığı dediğim gibi o majestik ton harikaydı. Genel olarak baktığımızda da parça Low Bass'in klasik hızlı metal formundan biraz daha uzaklaşıp daha epik, daha karanlık ve daha sinematik bir
atmosfer kurduğu parçalardan bir tanesi diyebilirim. Bu yüzden grubun diskografisinde de gerçekten farklı bir yerde olacağını düşünüyorum. Yani bu albümün çeşitliliğinden bahsettik. Evet, çok fazla çeşitli oldu bu albüm ama her biri kendi çeşitliliğinin içerisinde destansı bir şey olduğunu düşünüyorum. Fami'nin yazdığı bir önceki şarkı, daha öncesinde Haruna'nın yazmış olduğu hepsi dediğim gibi kendi alanında çok iyi eserler olduğunu düşünüyorum. Grup bu albümü bence altın vuruş olarak yapmış. Mükemmel olmuş. Çok beğendim. Çok keyif aldım. Dediğim gibi şimdi videoyu kapattıktan sonra bir 5-10 defa daha dinlemem gerekecek bu şarkıyı. Normal hayatımın dışında. O normal hayatta zaten dinlemeye devam edeceğim. Ama bunu bir hazmetmem lazım benim dediğim gibi arkadaşlar. Mükemmel bir şarkı dinledik. Her şey dört dörtlük. Teknik olarak, melodik olarak, hikaye anlatımı olarak, vokal olarak, bas yürüyüşü olarak, ritim olarak, sololarda harika bir iş çıkarmışlar. Yani Dream of King şarkısı bence bir şeyleri tamamen değiştirecek bir şarkı diyebilirim. Keza albüm de öyle. Albüm de birçok şeyi değiştirecek diye düşünüyorum. Çünkü dinamikleri çok farklı. Albümün de bu şarkının da Reaper's Lullaby'in de öyle. Çok keyifli bir şarkıydı. Umarım size keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda tekrar görüşelim olur mu? Hoşçakalın.